Highest Paid Person's Opinion, yani HIPPO. HIPPO dediğimiz bu insanlar o ortamda en fazla maaş alan insanlar. Yani sizin patronunuz, yöneticiniz, kısacası sizden daha fazla maaş alan ve size emir veren insanlar. Onlar genellikle son 20 senedir o sektörde olan, herkesten, o masadaki herkesten daha iyi bildiğini zanneden ve müşterileri daha iyi tanıdığını söyleyen insanlardır. Evet, muhakkak bir deneyimleri var, deneyimlerinin kattığı bir bilgi birikimi var. Ancak müşterilerin ne bildiğini, ne istediğini, ne yapacağını tahmin etmek bir insanın kapasitesini aşan bir şey. Çünkü dünyada 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın her birinin hangi durumda ne yapacağını tahmin edebilmek imkansız. Kabul edelim, yani dünyada 8 milyar insan içerisinde maymuna tapan insanlar var. Biz onları belirli kalıplara oturtmaya çalışıyoruz. Mesela o standart artık herkesin yazmaya çalıştığı renklerin önemi yazıları vardır. Orada derler ki işte kırmızı renk fast food'un rengidir, insanlar hızlıca yesin ve kalksın derler. Halbuki her insan için kırmızı aynı şey ifade etmeyebilir. Her insan için mavi aynı şey ifade etmeyebilir. İşte kurumsalın rengi bilmem nedir, doğallığın rengi bilmem nedir. İnsandan insana bu tamamen değişir. Bu tamamen değişeni sizin müşteri kitlenizde hangi değişim kitlesi içinde olduğunu tahmin etmek çok zor. Bu yüzden biz sosyal medyayı kullanıyoruz. Bu yüzden mail üzerinden feedbackleri kullanıyoruz. Bu yüzden direkt müşterilerle birebir konuşmalar yaparak, hatta birazcık daha geliştirerek nöropazarlama çalışmalarıyla insanların neler düşündüğünü, hangi durumda ne yapacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu feedbackler olmadan, hatta A/B testler olmadan insanların neyi seveceğini, neyi sevmeyeceğini tahmin etmek çok zor. Örneğin sitenizde koyacağınız bir butonun rengini tartışıyorsunuz. Butonun renginden dolayı insanlar satın alma kararını değiştirir mi? Değiştirir. Buton turuncu olsun. Bence benim kitlem turuncuyu daha çok seviyor. Turuncu falancaya daha fazla etki ediyor diye birisi çıkıp konuştuğu zaman bunu kanıtlamasını istemeniz lazım. Artık bilimsel pazarlama devrindeyiz. Bilimsel pazarlamada, özellikle dijital kısımda A/B testler çok büyük önem arz ediyor. A/B testlerde, çok yine basit bir şekilde anlatıyorum, sadece butonun rengiyle alakalı bir şey değil bu. Butonun rengi turuncuysa ve daha fazla dönüşüm getiriyorsa turuncuyla devam edersiniz. Ama mavi de daha fazla dönüşüm getirebilir. Bunu test etmeniz lazım. Yani sizin sitenize giren insanları tamamen random olarak ikiye bölüp bir kısmına mavi, bir kısmına turuncuyu gösterip hangisinin daha fazla dönüşüm getireceğini ölçmelisiniz. Bu A/B testleri yaptıktan sonra sonuçlara baktığınızda göreceksiniz ki aslında o bence diyen hippoların çoğu yanılmış. Bu testleri sürekli hale getirmeniz lazım ve yaptığınız her şeyi test etmeniz lazım. Bu sayede gerçekten hedef kitlenizin ne istediğine ulaşabilirsiniz. Hedef kitlenizin ne istediğine ulaştıktan sonra da satışlarınızı, cironuzu, artık dönüşüm hedefiniz neyse bunu çok hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Girişimlerimizde, startuplarımızda, şirketlerimizde biz daha çok her şeyin doğrusunu bilen, doğru karar verdiğine inanan insanları daha çok seviyoruz. Halbuki daha fazla fail eden, daha fazla hata yapan, hipotezi geliştirip hipotezi yanlış çıkan insanları daha fazla sevmemiz lazım. Çünkü milyarlarca insan var, her birinin farklı bir ihtiyacı olabilir. Bu ihtiyaçları tam bir şekilde öğrenebilmek için tekrar test etmemiz lazım. Tekrar testler sonucunda insanların gerçekten neyi isteyebileceğini öğrenebiliriz. Birisinin çıkıp da bence böyle oluyor demesi çok da bir anlam ifade etmemeli. Ne kadar fazla fail edersek, ne kadar fazla hata yaparsak o hatalar sonucunda en doğrusuna çok daha rahat ulaşırız.